Doğu Afrika'nın kalbi. Burası her yıl olağanüstü doğa olaylarının yaşandığı yer. Akasya ağaçları serpiştirilmiş uçsuz bucaksız düzlükler ve tepelerle çevrili savanlar. Burası sembol manzaralarıyla Masai Mara ve Serengeti. Binlerce türe ev sahipliği yapan bu el değmemiş doğa parçası, gezegenimizin vahşi güzelliğinin kanıtı. Yüksek termit tepeleri yırtıcı hayvanlar için gözlem noktası olurken, Mara Nehri de aktığı düzlüğün ortasında sayısız türe yaşam veriyor. Akasya ağaçları göğe uzanan dallarıyla burayı yuva olarak bellemiş canlılara gölge ve yiyecek sunuyor. Ancak bu manzaraları gerçekten farklı kılan şey, milyonlarca yıldır devam eden doğal bir olay. Büyük göç. Endutu düzlükleri, Güney Serengeti. Kurak mevsim yaklaşırken antiloplar huzursuzlanmaya başladı. Milyonlarca hayvan bir arada. Doğadaki değişimi, yola çıkma vaktinin yaklaştığını hissediyorlar. Her yılın başında antiloplar bu düzlüklere doğum yapmaya geliyor. Yakında yeni doğan yavruların da bu sürüye katılmasıyla 2 milyondan fazla hayvan büyük göçe başlayacak. Bu, tarih kadar eski, destansı bir yolculuğun başlangıcı. Öküz başlı antilop, büyük göçün zorluklarına mükemmel uyum sağlayan bir doğa harikası. Antilopun vücudu orantısız görünebilir. İri gövdesi, hörgüç gibi duran sırtı, ince ve cılız bacaklarıyla garip bir duruşu var. Ancak bu hayvan tam bir dayanıklılık abidesi. En belirgin özelliklerinden biri de sağlam, kavisli boynuzlar. Öküz başlı antilopun erkeği de dişisi de boynuzlu. Güçlü, çatallı toynakları, farklı tip arazileri geçmek için mükemmel bir tasarıma sahip. Toynakları her tür zemine ayak uydurmasını, hedefe doğru kararlılıkla ilerlemesini sağlıyor. Antilopun en etkili özelliklerinden biri solunum sistemi. Son derece etkili bir solunum sistemine sahip olan öküz başlı antiloplar yorulmadan uzun mesafeler kat edebilir. Göçten hemen önce doğan buzağılar dünyaya geldikten sadece birkaç dakika sonra koşmaya başladı. Bu hayranlık uyandıran özellikleri sayesinde yavrular 2000 kilometrelik yol boyunca ebeveynlerine ayak uydurabilecek. Fakat yolculuk tecrübeli erişkinler için bile kırıcı. Yırtıcı hayvanlarla karşılaşmasalar bile en zayıf antilop ve zebraların yaklaşık 200 bini bu zorlu yolculuk sırasında açlıktan, hastalıktan veya yaralanmadan ölecek. Öküz başlı antiloplar bu yolculukta yalnız değil. 1,5 milyon antilopa, yarım milyona yakın zebra ve 200 binden fazla impala ve ceylan eşlik ediyor. Bu güç birliği yırtıcı hayvanlara karşı etkili bir strateji. Kalabalık sürüdeki bireylerin hayatta kalma ihtimali artıyor. Antilop sürüsü kuzeye ilerlemeye devam ediyor. Serengeti'nin batı koridorunu geçerek Grumeti Nehri'ne yaklaştılar. Düzlüklerden yükselen granit kayalıklar Serengeti'nin bu bölgesinde çok yaygın. Antiloplar dikkatli olmalı.
Her zaman tetikte olan yırtıcılar burada sürüleri bekliyor. Aslanlar, çitalar, leoparlar ve sırtlanlar bu geçici bolluktan yararlanacak, avlanma becerilerini geliştirecek ve ailelerinin hayatta kalmasını sağlayacak. Sürüler kuzeye doğru ilerledikçe ovalar yeşermeye başlıyor. Taze otlaklara ulaşma ümidiyle durmadan yürüyorlar. Serengeti'den Masai Mara'ya geçecekleri sınıra geldiler. Ama belki de bu sınır şimdiye kadar karşılaştıkları en büyük engel. Mara Nehri. Yabani incir ağaçlarıyla kaplı nehir kıyıları sessiz ve huzurlu gözükebilir. Bu aldatıcı. Leoparlar bu düzlüklerin pusu avcıları. Ancak Mara Nehri'ndeki asıl tehlike suyun altında. Burası milyonlarca yıldır pek değişmemiş, gezegenin en etkili avcılarından birinin evi. Son derece sabırlı bir canlı olan Nil timsahı, göç eden sürülerin gelişini pusuda bekliyor. Ancak büyük göç tüm canlılar için iyi bir haber değil. Bazılarının huzuru bozulmak üzere. Nehir fazla kalabalık olmaya başladı. Su aygırları yakıcı Afrika güneşinden kaçmak için zamanlarının çoğunu nehrin serin sularında geçiriyor. Hava serinleyene kadar kıyıya çıkmayacaklar. Su aygırı Mara Nehri ekosisteminde önemli bir role sahip. Ağır cüssesiyle nehirden çıkarken derin patikalar açıp durmaksızın otlayarak da nehir civarındaki otlakları şekillendiriyor. Besin açısından zengin dışkısı çevredeki toprağı gübreleyerek yemyeşil bitki örtüsünün büyümesine de katkı sağlıyor. Su aygırı bölgesini kararlılıkla koruyan bir canlı. Özellikle erkek su aygırları devasa dişleri ve sinirli tavırlarıyla davetsiz misafirleri bölgelerinden uzak tutma konusunda çok hassas. Ama öküz kakan kuşu davetsiz misafir değil. Bu küçük kuşlar otoburların kürklerinde ve derilerinde yorulmadan gezerek parazit kontrolü yapıyor. Fillerden zürafalara, bufalolardan ceylanlara hiçbir otobur öküz kakanın ilgisinden muaf değil. Kuşlar kürkü ve deriyi tararken keneler, pireler ve diğer kan emici böceklerle ziyafet çekip otlayan ev sahibinin bu rahatsız edici parazitlerden kurtulmasını sağlıyor. Bu hizmet karşılığında otçullar öküz kakanlar için bitmeyen bir besin kaynağı. Göç eden dev sürü Mara Nehri kıyılarına ulaştı. Güneş batmak üzere. Hayvanlar karanlık bastıktan sonra nehri geçmeye çalışmayacaklar. Masai Mara'da sabahın erken saatleri.
Bufalolar düzlüklerde besleniyor. Heybetli boynuzlara ve güçlü cüsselere sahip bu görkemli hayvanların keskin duyuları var. Bufalo, yani yabani Afrika mandası, Afrika'nın en güçlü hayvanlarından biri olmasına rağmen aslanların en sevdiği avlardan. Her an tetikte olmaları gerek. Bufalo tek başına bile korkutucu bir canlı olmasına rağmen gerçek gücü sürünün kolektif birliğinde. Görme yetisi, koku ve işitme duyuları kadar güçlü olmayabilir. Ancak sürüde bu kadar çok göz ve kulak varken aslanlar için bufalo avlamak kolay bir iş değil. Neyse ki bitkin antiloplar sonunda geldi. Birkaç ay boyunca aslanların bufalolarla yolları kesişmeyecek. Artık zaman dolmak üzere. Nehir kıyısında antilop ve zebralardan oluşan büyük bir sürü toplandı. Burada, Mara Nehri kıyısında, sürünün her üyesinin cesaretini ve dayanıklılığını sınayan tehlikeli yolculuk doruğa ulaşmak üzere. Sürü huzursuz. Yeşil otlaklara ulaşmak için mesafeler kat eden bu sürü artık bitkin ve susuz. Nehir kenarına inip susuzluklarını gidermek için sabırsızlanıyorlar. Ancak çok dikkatli olmalılar. Su baştan çıkarıcı olsa da içi tehlikelerle dolu. Tehlikenin geçtiğinden emin olduktan sonra nihayet suya kavuştular. Sürüler çoğaldıkça baskı artıyor. Öndeki liderlerin başka seçeneği kalmadı. Zaman geldi. Biraz cesaret ve arkadan gelen baskıyla büyük geçiş başlıyor. Mara'ya vardıklarında sürülerin karşılaştığı en büyük engel, onları büyük bir iştahla bekleyen timsahlar. Nil timsahı dünyanın en büyük ikinci sürüngeni. Zırhlı bir gövdeye ve jilet keskinliğinde dişlere sahip. Büyük göç sırasında antiloplar ve zebralar nehirleri geçmek zorunda. Bu tehlikeli bir iş. Timsahlar gizlenip sürülerin en zayıf ve en savunmasız üyelerine saldırmaya hazırlanıyor. Vücut şekilleri suda hızlı hareket etmelerini sağlarken güçlü çeneleri kemikleri kırabilecek ve etleri parçalayabilecek kadar kuvvetli. Onlar nehrin en başarılı yırtıcıları. Yıldırım hızındaki reflekslere ve eşsiz güçlerine rağmen timsahların acelesi yok. Şu an onların zamanı. Diğer yırtıcı hayvanlar gibi onlar da bir süre açık büfenin tadını çıkaracak.
Nehirdeki akıntı çok kuvvetli ama diğer taraftaki çayırlara ulaşmak için nehri geçmek zorundalar. Bazı hayvanlar zaman zaman cesaretlerini kaybedip geri dönebilir. Ancak bu geçici. İçgüdülerine karşı koymaları mümkün değil. Nehir geçişi sürüdeki tecrübesiz gençler ve yavrular için özellikle tehlikeli. Tozu toprağa katan bu kaos içinde annelerinden ayrılma riskiyle karşı karşıyalar. Şiddetli akıntı, 4 nala koşan toynaklar yavrular için tehlikeli. Burada ezilerek ölmek gerçek bir tehdit. Mega sürünün bazı fertleri için göç, şiddetli akıntı ve sinsice gizlenen timsahların çeneleri yüzünden trajediyle sonlanmak üzere. Büyük göç dönemi bölgelerinin ihlal edilmesini hiç sevmeyen su aygırları için çok zor zamanlar. Huzurları bir süreliğine bozuldu. Memnuniyetsizliklerini belirten homurtuları nehir boyunca yankılanıyor. Ancak su aygırlarının protestolarına rağmen antilop ve zebra sürüsünün amansız yürüyüşü devam edecek. Sürüler Mara Nehri'ni tek bir yerden değil, dar ve akıntının daha güçsüz olduğu birkaç farklı noktadan geçiyor. Ancak geçiş için neresini seçerlerse seçsinler, tehlikeler aynı. Nehri başarıyla geçenler için bile çile henüz bitmedi. Bitkin yavrular ve anneler kaygan yamaçlarda tutunma mücadelesi veriyor. Dik nehir kıyılarını tırmanmak hiç kolay değil. Kalabalık ve tehlikenin ortasında bazı şanslı yavrular anneleriyle yeniden bir araya gelmeyi başardı. Ancak tek başına kalanların geleceği çok parlak değil. Bu düzlüklerde bir başına uzun süre hayatta kalamazlar. Masai Mara'nın otlakları kalabalıklaştıkça bölgenin daimi sakinleri olan yırtıcıların hayatları çok daha kolaylaştı. Özellikle büyük kediler göç boyunca av bulma sıkıntısı yaşamayacak. Düzlükleri dikkatle izliyorlar. Çita ailesi bitkin sürünün arasında uygun bir av ararken bu aslanlar avlarını çoktan yakalamış. Aslanlar için göç sadece bolluk zamanı değil, aynı zamanda yeni nesillerin de büyüdüğü bir dönem. Bu bereketin içine doğan aslan yavruları avlanma ve hayatta kalma sanatını tecrübeli büyüklerinden öğrenerek ailenin devamlılığını sağlayacak. Yavrular annelerini izleyerek, kardeşleriyle oyunlar oynayarak hayata hazırlanıyor.
Göç döneminde sırtlanlar başrolde olmasalar da oldukça önemli aktörler. Benekli sırtlan aslında yetenekli bir avcı. Ancak leş bulma konusunda üstüne yok. Onlar da av bolluğundan yararlanıp diğer yırtıcıların geride bıraktığı kalıntılarla güçten düşmüş veya sakatlanmış antiloplarla ziyafet çekecek. Sırtlan klanının sosyal dinamikleri ilginç. Katı bir hiyerarşi var. Erkeklerden daha büyük ve daha baskın olan dişiler grup üzerinde mutlak hakimiyet sahibiyken, erkekler bölgelerini savunmak için ittifaklar kuruyor. Etrafta bu kadar çok aslan ve bitiremeyecekleri kadar yiyecek varken, tehlikeli rekabetlere hiç gerek yok. Sıralarını bekleyecekler. Sırtlanları ve çakalları dikkatle izleyenler var. Geniş kanatları ve keskin gözleriyle akbabalar leş izleri bulmak için manzarayı tarıyor. Onlar doğanın temizlik ekibi. Çoğu zaman görünüşleri nedeniyle hak etmedikleri şekilde anılan bu leş yiyiciler verimlilik konusunda uzman. Yırtıcı hayvanlar avlanırken akbabalar da geride kalanları ortadan kaldırmak için sabırla bekliyor. Cüssesinden beklenmeyecek bir hassasiyetle leşin üzerine inerek kalan et ve dokuları sıyırıp geride kemikten başka bir şey bırakmayacak. Marabu leylekleri akbabalardan çok daha büyük. Kendine özgü kel kafası ve devasa gagasıyla korkutucu görünüyor. Ancak akbabalara rakip değil. Etrafta bu kadar yiyecek varken kavga etmeye hiç gerek yok. Payına yeterince yemek düşecek. Diğer yırtıcılar nehirdeki leşlere ulaşamayabilir. Akıntı güçlü, iniş yapılabilecek noktalarda sınırlı. Akbabalar arasında ufak kavgalar çıksa da tadına bakacakları binlerce leş var. Akbabalar ve marabular yaşam döngüsünün önemli aktörleri. Ekosistemlerin hassas dengesini koruyarak düzdükleri leşlerden arındırıyor, dolayısıyla bakterilerin yayılmasını önlüyorlar. Antiloplar Mara Nehri'ni geçti. Artık Kenya'dalar. Geniş çayırlar geçici bir soluklanma imkanı sundu. Ancak yırtıcı hayvanların her an hissedilen varlığı yüzünden antiloplar her zaman tetikte kalmalı. Birkaç ay boyunca taze ve besleyici otlar sayesinde yolda harcadıkları enerjiyi yenileyecekler. Yavrular bu bolluğun tadını anneleriyle birlikte çıkarıyor. Minik yavrular beklenmedik bir performans sergileyerek büyük engeller aştı, uzun mesafeler kat etti. Ve yırtıcılardan kaçmayı da başarabilirlerse göç sezonu sonuna kadar genç birer birey olacaklar. Taçlı turnalar Sahra Altı Afrika'da çeşitli habitatlarda bulunan son derece göz alıcı kuşlar. Açık otlaklardan sulak alanlara ve hatta tarım alanlarına kadar çeşitli habitatlara kolaylıkla uyum sağlayabilirler. Çarpıcı altın rengi tepe tüyleriyle bu eşsiz kuşu fark etmemek imkansız. Yarasa kulaklı tilkilerin de keyfi yerinde. Normalde gece aktif olsalar da göç dönemi gündüzleri de ortadalar. Yarasa kulaklı tilki ufak bir memeli.
Kartal ve baykuş gibi büyük yırtıcı kuşların yanı sıra çakal, sırtlan gibi etaburlar ve bazen aslan ve leopar gibi daha büyük yırtıcılar için de doğal av. Ancak şu an düzlükler çok kalabalık ve herkes çok meşgul. Bir süre sonra mevsimler yine değişmeye başlıyor. Masai Mara'nın çimleri sarardı, otlar kurudu. Göçmen otoburlar için bereketli zamanların sona ermesi göçe devam sinyalleri veriyor. Masai Mara'da otlaklar sarıya dönerken binlerce kilometre güneydeki Serengeti yeşerecek ve tazelenecek. Bu toprakların sembolü olan zebralar ve antiloplar taze otların peşinde hayatları boyunca uzun mesafeler kat etmeye devam etmeli. Hayatta kalmak için bu mesafeleri kat ederken avcılar ve leşçiller onları bekleyecek. Bu mega sürü bir kez daha yolculuğuna başladığı yere, Güney Serengeti'ye dönmek üzere harekete geçti. Sene başında doğan yavrular artık büyük, ömür boyu devam edecek büyük göçün bir evresini başarıyla tamamladılar. Bu destansı yolculuğun tüm zorluklarına rağmen antilopların ve zebraların çoğu başladıkları noktaya geri dönmeyi başardı. Tehlikeli nehir geçişleri, coğrafyanın zorlu yolları ve yırtıcıyla av arasındaki kovalamaca. Tüm bunlar büyük göçü destansı bir hikaye yapıyor. Bu hikaye, varoluşumuzdan öncesine dayanan yaşadığımız kadim gezegenin dokusuna kazınmış bir anlatı. Büyük göç sadece doğanın olağanüstü bir gösterisi değil. Bu, yaşamın ta kendisi. Mara ve Serengeti'nin tozuna toprağına yazılmış, tarih boyu yankılanan bir anlatı. Bu tehlikelerle dolu ama türlerinin hayatta kalması, nesillerinin devam etmesi için üstlenmeleri gereken bir yolculuk. İçgüdüsel bir yolculuk. Tekrar tekrar. Her sene. Milyonlarca yıldır yaptıkları gibi.